Tarihte bazı anlar vardır ki bir aşk hikayesi bir dini doğurur, bir boşanma bir mezhebi yaratır ve bir kralın tutkusu milyonların inancını değiştirir. Peki Katolikliğin koynundan kopan Anglikan mezhebinin ardında gerçekten sadece bir kadına duyulan aşk mı vardı? Yoksa bu hikaye çok daha derin, çok daha siyasal ve çok daha kişisel bir savaşın mı ürünüydü? Bugün bir kralın aşkını, Roma ile yazışmalarını, dini yasaların nasıl siyasi silaha dönüştüğünü ve sonunda İngiltere'nin neden Katolik dünyadan koptuğunu anlayacağız. Bu sadece bir mezhebin doğuş hikayesi değil. Bu bir adamın Tanrı ile arasında duran papayı neden devreden çıkardığının hikayesi. Her şey aslında 8. Henry'nin kral olmaması gereken bir dünyada başladı. Tahtın gerçek varisi abisi Prens Arthur'du. Arthur, İspanya kraliyetinden Catherine of Aragon'la evlendirildi. Bu evlilik İngiltere ile Katolik İspanya'nın siyasi bağını güçlendirecekti. Ancak Arthur evliliğinden sadece birkaç ay sonra öldü. Genç yaşta ölen bir prensin ardından taht kardeşi Henry'e kaldı. Ama Catherine hala İngiltere'deydi. İspanya ile bağları korumak isteyen baba 7. Henry, Catherine'in bu kez oğlu 8. Henry ile evlenmesini planladı. Ama bu evlilik dinen büyük bir sorun yaratıyordu. Kutsal kitaba göre bir adam kardeşinin karısıyla evlenemezdi. Ancak Catherine Arthur'la evlendiğini ama evliliğin fiziksel olarak tamamlanmadığını savunuyordu. Bu iddia üzerine Papa II. Julius devreye girdi ve Henry ile Catherine'in evlenmesine özel izin verdi. Yıllar geçti, Henry Catherine'le evli kaldı. Ancak bu evlilikten yalnızca bir kız çocuğu, Prenses Mary doğdu. Henry ise hanedanını sürdürecek bir erkek varis istiyordu. Catherine yaşlanmıştı, yeniden doğum yapması mümkün görünmüyordu. Tam bu noktada devreye biri girdi. Anne Boleyn. Saraydaki etkileyici genç kadın sadece Henry'nin kalbini değil, aklını da ele geçirdi. Henry artık sadece Anne Boleyn'i değil, ondan bir erkek varis de istiyordu. Ama bir sorun vardı. Catherine hala hayattaydı ve Katolik inanca göre boşanmak yasaktı. Henry, Papa'nın özel izniyle evlendiği kadını şimdi de boşayamıyordu. Bu yüzden 8. Henry, aşık olduğu kadınla evlenebilmek için öncelikle Catherine'i boşamanın bir yolunu bulmalıydı. Henry, Papa 7. Clement'e defalarca mektup yazarak evliliğinin geçersiz sayılmasını istedi. Gerekçesi de şuydu: Catherine, kardeşi Arthur'un dul eşi olduğu için bu evlilik baştan beri Tanrı'nın yasalarına aykırıydı. Henry bu iddiasını kutsal metinle destekliyordu. Özellikle Leveliler kitabının 20. bölüm 21. ayetini papalığa sundu. Ayette şöyle der: Kardeşinin karısıyla evlenen adam rezillik etmiş olur. Kardeşinin namusunu lekelemiştir. Bu ayete göre bir erkeğin kardeşinin karısıyla evlenmesi Tanrı tarafından lanetlenmiş bir davranıştı. Henry bu yüzden evliliğinin başından beri geçersiz olduğunu savundu ve Papa'dan boşanmayı değil, evliliğinin iptalini istedi. Ancak Catherine'in tarafı da kutsal metinlerden bir başka argüman sundu. Özellikle Yasanın Tekrarı kitabının 25. bölüm 5. ayetini karşı argüman olarak sundular. Ayette şöyle der: Birlikte oturan kardeşlerden biri oğlu olmadan ölürse, ölenin dulu aile dışında biriyle evlenmemeli. Ölenin kardeşi dul kalan kadına gidecek, onu kendine karı olarak alacak, ona kayınbiraderlik görevini yapacak. Ancak Papa'nın karşı argüman olarak sunduğu bu ayetin devamında ölenin erkek kardeşinin bu evliliği istememe seçeneği olduğu da yazar. Yani aslında mutlaka yapılan ya da uygulanan bir kural değil. Kişi isterse evlenir, isterse evlenmez. Hal böyleyken iki tarafında argümanları kutsal yazılar üzerinde olsa da aslında iki tarafta kutsal yazıları kendi politik amaçları için dayanak olarak kullanıyordu. Papa bu evliliği iptal edemezdi. Çünkü evliliğini iptal edeceği kadın Kutsal Roma İmparatoru Schalke'nin teyzesiydi. Ve Papa Schalke'nin baskısı altındayken bu evliliği iptal edemezdi. Bu yüzden Papa bu evliliği Schalke'nin baskısından dolayı iptal edemem diyemeyeceği için iptal etmemesinin nedenini kutsal metinlere bağlıyordu. Henry ise bu reddin Tanrı'nın değil, siyasetin sesi olduğunu düşünüyordu. Henry tabii ki haklıydı. Ancak kendisinin de
evliliği iptal etmek istemesinin sebebinin politik bir amaç için olduğunu görmek istemiyordu. Papa ve Henry arasında yazışmalar sürüyor, cevaplar gecikiyor, Henry sabırsızlanıyordu ve sonunda kralın sabrı tükendi. 1533 yılında Henry, Anne Boleyn'le gizlice evlendi. Ardından kendi atadığı Canterbury Başpiskoposu Thomas Cranmer aracılığıyla Catherine'le olan evliliğini iptal ettirdi. Daha sonra 1534'te İngiltere parlamentosu tarihi bir yasa çıkardı. Üstünlük yasası. Bu yasaya göre İngiltere Kilisesi'nin başı artık Papa değil, kralın ta kendisiydi. Papa'nın İngiltere üzerindeki dini yetkisi resmen sona ermişti. Artık İngiltere'nin dini de, dini lideri de kralın kontrolündeydi. Daha sonra Papa'nın otoritesini tanımayan Henry, Anglikan Kilisesini kurdu. Katoliklere ait manastırlar kapatıldı, kilise malları krallığa devredildi ve Katolik dünya bir anda bir parçasını kaybetti. İngiltere politik bir nedenle büyük bir değişim yaşıyordu. Ancak bu değişim toplumda derin sarsıntılara yol açtı. Artık kralın kurduğu Anglikan mezhebine geçmeyip Katolik kalanlar hain, Anglikan mezhebine geçenlerse sapkın ilan ediliyordu. Dönem boyunca insanlar mezheplerinden ötürü yargılandı, işkence gördü ve idam edildi. Tüm bu yaşananlara rağmen Henry, mezhep kurma noktasına kadar giden bu evliliğinde de erkek çocuk sahibi olamadı. Henry'nin Anne Boleyn'den Elizabeth adında bir kızı oldu. Birkaç yıl sonra Henry, Anne Boleyn'i kendisine ihanet ettiği gerekçesiyle idam ettirdi. Henry'nin hayatı boyunca 6 eşi oldu. Ama onun ardında bıraktığı asıl miras İngiltere'nin dini yapısını kökten değiştirmiş olmasıydı. Hem de tamamen politik bir nedenle. Henry'nin ölümünden sonra henüz 9 yaşında olan çocuk kral 6. Edward, Anglikan mezhebini daha da protestan bir çizgiye taşıdı. Ancak Edward'ın erken ölümünden sonra tahta geçen Katolik kraliçe Mary eski düzeni geri getirmeye çalıştı. Tabii bunu yaparken birçok protestan mezhebine ait insanı yakarak öldürttü. Çünkü onlar Katoliklere göre sapkınlardı. Kraliçe 1. Mary, Katolik inancını geri getirmek için izlediği bu insanlık dışı yöntemle tarihe Kanlı Mary olarak geçti. Yaşanan olayların sonucunda her iki mezhebin liderleri birbirlerini aforoz etti. Yani bir zamanlar aynı inanca sahip olan insanlar mezhep farklılıklarından dolayı artık birbirlerinin düşmanı oldular. Mary öldükten sonra yerine 8. Henry ile Anne Boleyn'in kızı olan Elizabeth geçti. Kraliçe 1. Elizabeth Anglikanizmi yeniden yapılandırdı. Elizabeth daha orta yollu bir politika izledi. Ne tam Katolik ne tam Protestan. Kendi dengesi olan bir mezhep. İngiltere'ye özgü bir inanç sistemi. Aradan yüzlerce yıl geçti. Tarihler 1900'lü yılları gösterdiğinde yüzyıllardır süren düşmanlık yerini yavaş yavaş diyaloğa bıraktı. 1982'de Papa II. Jean Paul İngiltere'yi ziyaret ederek Canterbury Katedrali'nde Anglikan Başpiskoposu ile birlikte dua etti. Sonrasında yayımlanan bildirgeyle hem Katolik hem Anglikanlar geçmişte mezhep yüzünden ölen insanları ortak iman şehitleri olarak anmaya başladılar. Bu bildirgeyle yüzlerce yıldır farklı mezhebe ait oldukları için birbirlerini öldüren insanlar ortak şehit sayılmaya başlandı. Peki o halde o insanlar neden öldüler? İşte burada durup düşünmek gerek. Bir zamanlar aforoz edilenler şimdi şehit olarak onurlandırılıyor. Bir zamanlar sapkın ilan edilenler şimdi kardeş ilan ediliyor. Peki o zaman soralım. Yüzlerce yıl boyunca din uğruna birbirini öldüren insanlar aslında hep aynı Tanrı'ya mı hizmet ediyorlardı? İki tarafta birbirini öldürürken Tanrı'nın adına hareket ettiğine inanıyordu. Eğer bugün Katolikler ve Anglikanlar birbirlerinin şehitlerini ortak iman kahramanları olarak kabul ediyorlarsa neden yüzyıllarca birbirlerine düşman oldular? Neden insanlar politik kararlarla şekillenen dini farklılıklar yüzünden idam edildi, işkence gördü ve yakıldı? Ve en acısı, madem ki hepsi bir gün ortak şehit olarak anılacaktı, o zaman bu ölümlerin anlamı neydi? Tarih bize şunu gösteriyor. Siyasetle şekillenen din, inananlara değil, yönetenlere hizmet eder. Ve inanç, eğer siyasi çıkar uğruna kullanılırsa, kutsal olandan çok kanlı olaylara hizmet eder. Bugün Anglikanlar da, Katolikler de barıştan söz ediyor. Şehitleri birlikte anıyor, birlikte dua ediyorlar.
Belki de bu umut verici bir başlangıçtır. Ama unutmadan şunu da sormalıyız. Kaç mezhep daha, kaç kral daha, kaç masum daha geçecek bu tarihten? Ve en sonunda inanç yaşayan milyarlarca insan, hepimiz aynı Tanrı'ya inanıyorsak, neden birbirimize bu kadar uzağız diye sormayı ne zaman akıl edecek? Gerçekten uyanmak için daha kaç insanın ölmesi gerekiyor?